Ham'a gitti. Humus'a gelindi. Şam'a doğru da gidiliyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi zaten hatırlarsınız daha önceki yayınlarda da söylemiştik, ama çok kritik. Çünkü bir yönüyle M4, M5 aynı zamanda Şam'la Halep arasındaki bağlantı açısından, lojistik açısından, aynı zamanda askeri teçhizatın taşınma meselesi açısından değerlendirdiğimiz vakit Ham'a çok kritikti. Dolayısıyla Hama'dan sonra Humus esasında bir yönüyle de beklenendi. Ki burada Hama'da da yer yer yani Halep'e nispeten kısmi olarak mukavemet gösterdi Esad rejimi güçleri, ancak ciddi manada bir direnç gösteremedi. Çünkü bir yönüyle de Esad rejimi milisleri hem uzun zamanlar hem halktan tabanını kaybetti, ekonomik zor şartlar, ondan sonra uzun yıllar getirmiş olduğu istikrarsızlıklar. Dolayısıyla bu kadar yıllarca 50 yıl 1971'den beri baskı altında ve azınlık bir grubun, yani Esad rejimi sonuçta %10'u oluşturuyor. Evet. Baas rejimi %90, yani düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla halk içerisindeki tabanı çok ciddi Suriye muhaliflerin, bu yönüyle de hem halkın hem de sonuçta evet buyurun. Yok buyurun. Tabii. Hem de böyle direnişli, yıllarca siz işte zulme uğradınız, hapishanelerde baskılandınız, işkencelere maruz kalmış bir kitleden bahsediyorsunuz. Ve daha da önemlisi çok koordineli ilerliyor. Yani muhalifler artık bir önceki işte 2016 yılındaki işte hatırlayın Halep'i ele geçirdikleri gibi değil, bambaşka bir manzara var. Bu yönüyle baktığımız vakit hem düzenli ve planlı ve koordineli ilerleyen bir muhalif güçlerden, Suriye Milli Ordusu ve HTŞ'den bahsediyoruz. Ki El Culani'nin CNN'de bir röportajı vardı. Çok gerçekten önemli noktaları paylaşmış oldu. Esasında 20'li yaşlarla 30 yaş arasında, işte 2013 yılında da o dönem El Cezire ile bir röportaj yapmıştı. O zaman El-Kaide'nin bir koluydu ve şu anda 20'li ve 30 yaşlarda farklı olduğunu, yani dem yerindeyse daha Suriye'nin kendi içerisinde halkın yönetimi olması gerektiğini savunan bir çizgide. Yani bu röportajda hani bir yönüyle El-Kaide'den ayrıştığını ve uluslararası terör örgütü kabul edilmemesi için yeşil ışık yaktığına yönelik bazı emareleri teşkil ediyor. Şunu sormak istiyorum size. Yeni görüntüler geldiği için birazdan haritaya da döneriz. Arkadaşlarımız yeni bir harita da ekranlara getirecek ama muhaliflerin artık ele geçirdiği bölgelerin dış mahallelerinden de yavaş yavaş ekranlar, hatta işte Telbise'den bahsediyor. Evet, burası Rastan ve Telbise ve Humus zaten adım adım. Ve en önemlisi bu güzergah geçtikten sonra artık yani Şam'la Halep arasındaki bağlantı tamamen kopmuş oldu. Yani kritik eşik aşılmış oldu. Şöyle Bundan bir durum sonraki var. Şam'a geçiş bir yönüyle çok da zor değil. Zaten muhaliflerin ve HTŞ'nin de özellikle hedeflerinin Şam olduklarını söyleyenler var. Hatta Esad rejiminin öldüğüne dahil veya da Esad'ın kendisinin öldüğüne. Öyle bir iddialar da var ama bunlar tabii ki de teyide muhtaç. Evet, teyide muhtaç. Yani burada tam net olarak bir şey ifade etmek zor. Şöyle bir gerçek var. Biz yayın öncesinde arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, özellikle muhabir arkadaşımız Mehmet Şimşek'le konuştuğumuzda bana bir bölgeden bahsetti. Rasta'nın kuzeyinden bahsetti. Rasta'nın kuzeyine ulaşmanın çok kolay olmadığını söyledi. Bölgenin jeolojik yapısında, o bölgede su kaynaklarının da fazla olduğu için ve özellikle Rastan'dan Telbise'ye, haliyle Humus'a ve sonrasında Şam'a geçişin nasıl olacağını söyledi ama muhalifler sanıyorum ki o bölgede de bunun çözümünü bulmuşlar ve ilerlemişler belirli ölçülerde. Şimdi şuradan gelen... Şu an zaten adım adım şu an Humus'a doğru ilerliyor. Yani kimi kaynaklara göre 2-3 kilometre kaldığı, çevrelediği yönünde. 1-2 kilometre. 1-2 kilometre şu anda çok önemli. Kilometre. Dilerseniz görüntüler üzerinden konuşalım. Çünkü Telbise'den gelen sıcak görüntüleri arkadaşlarımız ekranlara getirdi. Bu görüntüleri de izleyenlerimizle paylaşmak isteriz. Şöyle ki dış mahalleler, şimdi Telbise'nin dış mahallelerine girdi muhalif güçler demiştik. İşte bu görüntüler sıcağı sıcağına bölgeden yansıyor. Siz nasıl okursunuz bu görüntüleri? Yani burada öncelikle az önce bahsettiğim gibi, yani hiçbir rejim yok ki tarihte halk tabanı olmadan, desteği olmadan ilelebet sürsün. Yani dolayısıyla geçici dönemler, evet, iktidar, yani zulüm ile abat olunmaz. Dolayısıyla
Burada özellikle bu görüntüde benim bu ilk görüntüler değerlendirmem bir yönüyle de halkın sevinçle karşıladığı. Muhalif Bu güçleri görüntü. karşılıyorlar şu anda. Evet, muhalif güçleri karşılıyorlar. Çünkü 50 yıldır siz azınlık bir rejimin baskısı altında, zulmü altında yaşadınız. Bakın bazı görüntüler var. Yıllar sonra ailesini görenler, ağlayanlar, aynı şekilde hapishanede baskı içerisinde zulüm şeklinde yaşanan acılar, hikayeler var. Dolayısıyla uluslararası raporlar var. Yani Esad rejiminin aslında baktığınız vakit 2013-2016 yıllarında, 2016 yılında işte Rusya ve İran güçleriyle zaten Esad rejimi ayakta duruyordu. Dolayısıyla bir yönüyle hiçbir zaman böyle bir geniş bir tabanı yoktu. Dış güçlerle ki çok manidar, yani işte ülkemde başka ülkeleri istemiyorum, Türk askeri çekilsin diye şeyde bulunuyor ama Rusya İran'ı kendi eliyle çağırıp demeyenin değilse yok olmak üzere rejimi kurtarma yönünde bir adım atmıştı. Yani bu görüntüler de bir yönüyle aslında halkın muhalifler nezdinde nasıl bir karşılık bulduğunu ve yıllar yaşanan bu zulüm karşısında sevinçleri gösteren önemli bir unsur. Şimdi doçent doktor Serhan Afacan da İran Başkan Yardımcısı, kendisi yayınımızda çevrimiçi olarak katılıyor. Serhan Bey, sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Muhaliflerin Telbise'ye girdiği anı gösteriyoruz ekranlarda. Bu sıcak görüntüleri, son dakika görüntülerini izleyenlerimizle paylaşıyoruz ve Humus'a artık sınırlarına 1-2 kilometre kaldığı bilgisi de yine son dakika bilgisi. Bu görüntüler üzerinden başlayalım Serhan Bey. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi esasen bütün olarak bir haftayı geçti. Değerlendirme muhtemelen doğru olur. Başından itibaren muhaliflerin böyle bir performans sergilemeleri, bu süratte ve etkinlikte bir performans sergilemeleri, bunun karşısında da Şam rejiminin böyle bir zaaf içinde bulunması çok beklenen bir şey değildi Kaan Bey. Çünkü bundan bir hafta öncesine kadar bambaşka bir haritadan bahsediyorduk ve İdlib'e sıkışmış ve muhaliflerden bahsediyorduk. Diğer tarafta da bilindiği gibi PYD terör örgütünün kontrolü altında bulundurduğu topraklar vardı. Şimdi dolayısıyla Halep olur mu olmaz mı diye konuşurken 30 Kasım'da Halep'te kontrolü ele geçirdiler. Derken 5 Aralık'ta dün itibariyle Hama'nın kontrolünü eline geçirdiler. Ve acaba güneye doğru ilerlediklerinde daha sert bir mukavemetle karşılaşırlar mı diye düşünürken sizin de aktardığınız gibi şu an canlı yayında Telbise diye girdiler ki bu da az önce işaret ettiğiniz gibi Humus'a çeyrek kaldığını tabiri caizse gösteriyor. Humus'a geçmelerini, hareket etmelerine çeyrek kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla baş döndürücü bir süratte ilerliyorlar. Yani en basit şekilde bunu ifade edelim. Hama ile Şam arasında takriben 2-2,5 saatlik bir mesafe, yaklaşık 200 kilometre olduğu dikkate alınırsa çok dar bir alandan bahsettiğimizi hatırlamak gerekir. Yani böyle biz haftalar alacak başka bir ülkede, daha geniş bir coğrafyada gelişmeleri gün be gün hesap ederek gözlemlemek durumunda kalıyoruz. Ve dikkat edersek biliyorsunuz Halep'ten itibaren Suriye ordusunun yaptığı açıklamalar vardı. İşte sivil kayıpları önlemek için biz taktiksel anlamda geri çekildik, taktiksel bir geri çekilme yaptık diyordu. Ancak şu an itibariyle Hama'da da benzer bir senaryoyla karşı karşıyayız. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa, bir destek gelmezse Şam rejimindeki biliyorsunuz bu arayışları da sürüyor Şam rejiminin. Özellikle İran üzerinden Abbas Arakçı'da bilindiği gibi pazar günü Şam'daydı. Eğer gelmezse Humus'un da muhaliflerin eline geçmesi an meselesi. Bakın şu anki görüntülerde Serhan Bey aslında sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili muhalifler an itibariyle Humus'a askeri takviye yapıyor ve bu görüntülerde yine ekranlarımıza gelen görüntüler son dakika görüntüleri. Bu görüntüleri nasıl değerlendirirsiniz? Yine bahsettiğiniz konuyla bağlantılı. Evet, yani aynı noktadan bahsediyoruz. Yani kuzeyden güneye doğru bir hat çekildi. Zaten aynı sırada yer alan şehirlerden bahsediyoruz birkaç gündür. İdlib, biraz doğusunda Halep, Halep'ten sonra da güneye doğru Hama, Humus ve oradan Şam'a, biraz batıya gidilirse orada da Laskiye bilindiği gibi. Dolayısıyla yani değişmedi denklem, güç dengesi diyelim, konjonktürel güç dengesi şimdiye kadar geride kalan bir hafta zarfında
takriben. Değişmedi Kaan Bey. Bunun nerede değişeceği ya da değişip değişmeyeceği meselesi var. Elbette sonraki aşamada muhaliflerin kontrolü ele geçirdikleri yerlerde ne kadar tutunup tutunamayacakları, Esed'in ve Esed'i destekleyen güçlerin, az önce de işaret ettiğim gibi İran ve elbette Rusya'nın nasıl bir hamle yapacağını muhtemelen tartışacağız. Ancak şu anda itibarıyla muhaliflerin önünde onları durduracak bir gücün olmadığını zaten ilerleyişlerinden ve görüntülerden de görüyoruz. Peki, Faik Hocam, şimdi Serhan Bey'in anlattıkları üzerinden gitmekte fayda var ki sizin de bahsettiğiniz detaylar aslında bu doğrultudaydı. Ama her geçen dakika yeni görüntü geliyor ve bu görüntülerden biri de Humus'a son dakika bilgisi olarak verdiğimiz o muhaliflerin 1-2 kilometresi kaldığını destekleyecek bir görüntü ekranlarımıza geldi. Muhalifler an itibariyle Humus'a askeri bir takviye yapıyor şu dakikalar itibariyle. Bir kez daha birazdan haritanın üzerine geçmek istiyorum. Hatta isterseniz şey yapalım, bir haritaya bakalım. Harita üzerinden kim nerede, bu görüntüler üzerinde de konuşuruz ama kim neredeye baktığımızda şu bölgelere yakın artık muhaliflerin, evet, askerlerin olduğunu görüyoruz. Peki bugün değişme ya da bu birkaç gün içinde biz Humus'un da mı ele geçirildiğini göreceğiz? Yani şu anki süreçte gelişmelerde Humus'un da bence an meselesi. Çünkü yani önemli olan Hama bölgesiydi. Yani en temelinde aşılması en zor olan bölgelerden. Dolayısıyla Humus'ta da ben çok ciddi bir direniş, mukavemetle veya da bu güç ve bu enerji, motivasyonla gelen, çünkü zaman içerisinde kazandığınız topraklarla beraber askerler de daha bir motive, daha bir cesaret alıyor. Dolayısıyla Humus'a geçiyor olması bence şu an belki 1-2 saat veya da gün içerisinde muhtemelen bunu da artık kamuoyunda görmüş olacağız muhtemelen.